Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzellikleri yapacağız. İster yanları bu şekilde açık, ister bu şekilde dikili olarak yapabilirsiniz. Bu dantel kısmını isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz. İster sade, ister bu şekilde dantelli ya da kendi ipinden bu kol ağızlarına, etek uçlarına fırfır da yapabilirsiniz. Benim ipim bu iplerde az kaldığı için böyle dantel detayı ekledim. Sade de yapabilirsiniz. Bu yandan bağlamaya bu şekilde bir detay ekledik. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Kız çocuklarına çok güzel olacak. Anne kız kombinleri yapabilirsiniz. Bu dantelli ya da fırfırlı modeller bebekler için, kız çocuklar için daha uygun. Benim kendi kız çocuğum olmadığı için, bunun üzerinde sunum yapamadığım için kendi üzerimde yaptım. Umarım sizler de bu şekilde beğenmişsinizdir. Sadesi büyükler için daha hoş olacaktır. Çocuklar için bu şekilde fırfırlı olanlar daha hoş olacaktır. Yapılışı çok kolay. Bunu yaparken ben bambu ip kullandım. Bunu yaparken de daha ince bir ip kullandım. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Burada Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bunu Alize Diva ile yapabilirsiniz. Bunu da bebek bambu iplerinden yapabilirsiniz. Bu daha ince olduğu için yazlık kıyafetler için daha uyumlu. Bu biraz daha kışlık kıyafetler için daha uyumlu diyebiliriz. Bambu. Daha incesini bulursanız yazlık olarak da yapabilirsiniz. Bu modeli kalın iplerle kışlık model, ince iplerle yazlık modelde yapabilirsiniz. Bu bir motif olarak yaptığımız için bu boyutta oldu. Bunu siz elbise olarak yapmak istiyorsanız motifi bitirdikten sonra sadece etek ucu kısmını dönerek de bunu elbise haline de getirebilirsiniz. Bir bambu iple yaparken 4 milimetre tığ kullandım. Bu ince iple yaparken 2,75 kullandım. Bu ip daha ince tığlara kaldırıyordu. Ben çok küçük olmasını istemediğim için hani bu kısımların çok küçük olmasını istemediğim için biraz iri delikli olmasını istediğim için 2,75 kullandım. Güneşten de bakamıyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi bunu 2,75 ile yapmak zorunda değilsiniz. İpin arkasında hangi tığ önerisi varsa o tığ numarasını da kullanabilirsiniz. Ben bu uçlarına lastikli dantel kullandım. Kendinden fırfırlıydı. Eğer siz bunu düz dantel de ekleyebilirsiniz. Danteliniz eğer düzse onu kendiniz de büzerek bu şekilde bu hale getirebilirsiniz. Benimki direkt kendinden bu lastikliydi. Böyle büzgülüydü. Ben bu şekilde diktim. Bu dantel detayını nasıl buldunuz? Kendi ipinden yaptığımız fırfırı nasıl buldunuz? Onu yorum kısmında yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Bu dantelli modeli hani kız çocuklarına göre düşünün. Hani büyüklere belki biraz abartı gibi gelebilir. Kız çocukları için tasarladığımızı düşünün. Böyle anne kız kombinleri yapabilirsiniz. Kendi ipimden yaptığım fırfırlı modelde bu şekilde. Modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Anında videolardan haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlara çok emek harcıyoruz bu videoları yaparken. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalımıza destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benim adımdan bahsederseniz, kanalımdan bahsederseniz sevinirim. Hem diğer arkadaşlara fikir olur hem de benim sayfama destek olmuş olursunuz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu bambu ipi yaparken bu şekilde bir bambu ip kullandım. İpin özelliği %51 koton, %49 rayon bambu ip. Bu şekilde bebek iplerinde kullanılan bambu ip ya da farklı iplerde kullanabilirsiniz. 100 gramda 212 metre ip varmış. Buna yaklaşık 400 metre kadar ip gitti. Bu mavisini yaparken bu şekilde bu marka Mandala String Chain yazıyor. Bu marka bir ip kullandım. Kendinden renkliydi bu şekilde. Türkiye'de buna en yakın kalınlıkta olan Alize Diva ipi var. Onu kullanabilirsiniz. Benimkinde polyester yazıyor ama Alize Diva koton o daha iyi olacaktır. Bunun için tığ önerisi 4 milimetre diyor. 4 milimetre bana çok kalın geldi. O yüzden 2,75 kullandım. Bu bambuyu yaparken de 4 milimetre tığ kullandım. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz.
Bu mavi modeli yaparken bu ipimde 100 gramda 320 metre ip varmış. Ben bu şekilde 4 adet ip kullandım. 2 öne 2 arkaya. Yani toplamda 400 gram ip kullandım. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimin kısa tarafını orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Bu doladığım ipin arkasından beri ipimi geçiriyorum. Parmağımdaki ipi bir hamle çevirerek bir zincir atıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 oluyor. 2 oldu. Zincirle birlikte şu anda 3 trabzan oldu. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde, aynı halka içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Aynı halka içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde toplam 4 tane üçlü trabzan olacak. 2 ve 3. 3 trabzan. Tekrar aynı halka içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Yani sonuncu üçlü trabzanı yapıyorum. İpimi iyice sıkıyorum. Bakın toplamda 4 tane üçlü trabzan oldu. Son köşeyi yapıyorum. 3 zincir. Zincirin 3. zincirinin içinden batarak sıramı birleştiriyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden beri geçiriyorum. Bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya 5 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 3 zincir trabzan yerine 2 zincir aradaki zincir sayısı için çekiyoruz. Toplamda 5 zincir. Tığımı dolayarak köşeye geliyorum. Köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Köşeleri hep aynı bu şekilde yapacağız. Arada 2 zincir yapıyorum. Diğer köşeye geliyorum. Burada da aynı şekilde 3 trabzan, 2 3 arada 3 zincir, aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir, diğer köşeye gelerek köşeyi yapıyorum. 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. İki zincir, sonuncu köşeye geldik. 3 trabzan, arada 3 zincir. Şimdi bu tarafta 2 trabzan yapıyoruz. Çünkü 3. trabzan buradaki zinciri sayıyoruz. İlkini yapıyorum. 1. İkincisini yapıyorum. 2. Üçüncüsü de bu trabzan sayılıyor. 3. zincirin içinden biri batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 toplamda 3 tane trabzan olmuş oluyor.
2 zincir, köşeye gelerek aynı köşe işlemini yapıyorum. 1 2 3 tekrar 3 zincir, aynı boşluk içerisinde tekrar 3 trabzan yap. 1 2 3. Şimdi bu ara boşluğa geliyorum, 2 zincir, boşlukta 3 trabzan yapıyorum. İki zincir çekerek köşeye geliyorum. Köşe işlemine başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Sonuncu köşeye kadar geldim. 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 3. trabzan bu zincir sayılıyor. O yüzden 3. trabzanı yapmıyorum. 3. zincirin içinden bir batıyorum. İpimi zincirin içinden bir ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum. Hem de 3. trabzan olarak bunu saymış oluyoruz. 3 zincir. Bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor şu anda. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 olmuş oluyor. 2 zincir, köşeye geliyorum, aynı köşe işlemini yapıyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. İki zincir, boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. İki zincir çekerek köşeye geliyorum. Tekrar köşe işlemini yapıyorum. Bu şekilde son köşeye kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir çektim. 3. zincirin içinden biri birleştirmeye başlıyorum. 5 zincir, buradaki boşluğa gelerek 3 trabzan yapıyorum. İki zincir, tekrar köşe yapmaya başlıyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Buradan sonrası hep son 2 sırayı tekrar ederek motifi yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Tekrar anlatmama gerek yok. Son 2 sırayı tekrar ediyoruz yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar. Şimdi bunu 2 adet hazırlayalım. Bu şekilde yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar 2 adet hazırlıyoruz. Ben 2 parçayı hazırladım. Bu şekilde üzerine tuttuğum zaman bu kenardan kenara kadar ördüm. Siz de kendi vücudunuza göre kenardan kenara gelecek şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde kendime göre yaptım. Birleştirme aşamasına geçebiliriz. İlk önce tek parçamı tersi bana doğru gelecek şekilde, yüzü aşağı doğru gelecek şekilde tek parçayı koyuyorum. Sonra ikinci parçanın tersi bunun tersine denk gelecek, yüzü bana doğru gelecek. Yani iki parçanın da yüzleri dışarıda olacak, tersleri içinde olacak. Omuzlardan, köşelerden birleştiriyorum bu şekilde. Bu üst kısmı yaka ve omuz olacak. Bu yaka kısmını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben hafif kayık yaka olmasını istediğim için
Kafamız geçecek şekilde biraz da ekstra bırakıyorum. Hafif kayık yaka olmasını istiyorum. Köşeden beri boşlukları saymaya başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kareye kadar birleştiriyorum. Belki bu sizde farklı olabilir. Aynı mesafede diğer tarafta da yapıyoruz. Diğer köşeden de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.den takıyorum. Benim yaka mesafesi bu kadar olacak. Siz isterseniz bunu daha dar, daha da geniş yapabilirsiniz. Benim yaka genişliğim bu kadar. Siz bunu isterseniz daha geniş, daha dar da yapabilirsiniz. Şimdi bir omuzdan başlıyorum. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. İpime zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Bu trabzanların oradan beri başlayacağım. Bu trabzanın arka telinden, arkadaki trabzanın da benden taraftaki telinden tığımı geçirip ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürme yaparak bunu birleştireceğiz. Trabzanın arka telinden, karşıdaki trabzanın da benden taraftaki telinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün trabzanların, zincirlerin içinden biri bu şekilde yapacağız. Birleştireceğiz. Zincirin arka telinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki zincirin de benden taraftaki telinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz. İz sürme yapıyoruz. Hiç boşluk bırakmadan sırasıyla hepsini bu şekilde iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte birleştiriyoruz. Bu ipimizi de saklayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu zincirin ikinci zincirine kadar yaptım. Şimdi tek omuzu bitirdim. Diğer omuza başlamadan önce burada ipimi kesmeden bu kol ağzını da iz sürme yapmak istiyorum. Yaklaşık bir karış 4 parmak mesafe bıraktım. Onu da boşluklarınızı sayalım. Köşeden beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.den işaret aldım. İkisini birlikte. Şimdi bu kol ağzında iz sürme yapmak istiyorum. İpimi koparmadan. Burayı birlikte yapmıyoruz. Tek olarak yapıyoruz. İkisini birleştirmiyoruz. Burası kol ağzı olacak. Burayı iz sürme yapmak zorunda değilsiniz. İpinizi burada da kesebilirsiniz. Ama ben hani çok esnemesin diye iz sürme yapacağım. Bu şekilde tek yapıyoruz. Arkadaki tellerin içinden beri iz sürme yapıyorum. Hiç boşluk atlamadan, çok da sıkmadan burası gergin durmasın. Hafif bir şekilde arkadaki tellerin içinden beri iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar geleceğim. Buradan sonra diğer tarafa döneceğim. İşaret aldığım yere kadar geldim, yani kol altına kadar. Trabzanın yanındaki zincirin içine kadar yapıyorum. Bu trabzanları ikisini birlikte aşağı doğru birleştireceğiz. Şimdi ikinci zincirin arka telinden beri iz sürmemi yapıyorum. Sonra diğer tarafa geçiyoruz.
Bu işaret aldığım yerin zincirin arka telinden beri iz sürme yapmaya devam ediyorum. Ön tarafı yapmıştım. Şimdi arka tarafı da omuza kadar yapıyoruz. Burası kol altı. Buradan sonrasında ikisini birlikte birleştirerek devam edeceğiz aşağı doğru. Şimdi sadece kol altını bu şekilde tek olarak dönüyoruz. Omuza kadar yapalım. Omuza kadar geldim. Sonuncusunda iz sürme yapıyorum. Bir zincir yaparak ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi diğer omuza geçebiliriz. Şimdi diğer omuzu birleştirmeye başlıyorum. Bu sefer bu köşeden beri başlıyorum. Aynı diğer taraftaki gibi bir zincir çekiyorum. Bu zincirin ikinci zincirin içinden beri arkadaki ikinci zincirin içinden bir tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi birer tellerini alıp birleştirme işlemi yapıyoruz. Trabzanın arka telinden, arkadaki trabzanın benden taraftaki telinden tığımı geçirip iz sürme yapmaya başlıyorum. Burayı çok sıkı yapmıyoruz. Toplamasın diye rahat bir şekilde iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde işaret aldığımız yere kadar ikisini birleştirerek yapacağız. Bu işaretten sonra da tek olarak devam edeceğiz. Bu şekilde işaret aldığımız yere, bu trabzan olan kısma kadar ikisini birlikte bu şekilde birleştirelim. Bu şekilde işarete kadar birleştiriyoruz. İşarete kadar geldim. Son trabzanı da ikisini birlikte birleştiriyorum. Omuz birleştirmesi burada bitiyor. Artık bundan sonra yakasını tek olarak devam edeceğim. Burayı iz sürme yapmak zorunda değilsiniz ama çok esnediği için esnemesini önlemek için iz sürme yapacağım. Aynı kolda yaptığımız gibi. Şimdi buradan sonra tek olarak devam ediyorum. Arkadaki telin içinden biri iz sürme yapıyoruz. Burayı çok sıkmayın, toparlanıyor çünkü. Sıkmadan rahat bir şekilde iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde tek olarak bu şekilde tek olarak bu omuza kadar geleceğiz. Ondan sonra arka tarafı yapmaya başlayacağız. Buraya kadar iz sürme yapalım. Omuza kadar geldim. Sonuncu zincirin içinden bir iz sürmemi yapıyorum. Sonra diğer tarafa dönüyorum. Az önce tek parçayı yapmıştım. Şimdi diğer parçayı iz sürümü yapıyorum bu omuza kadar. Direkt hiçbir işlem yapmadan zincirin içinden beri iz sürmemi yapıyorum. Bu şekilde bu omuza kadar yapalım. Omuza kadar geldim. Buradan diğer tarafta yaptığım iz sürmenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Ve bu ipimi arkada saklıyoruz. Omuz ve yaka bitti. Buralar omuz, burası da yaka kısmı. Az önce kol ağzını da yapmıştım. Şimdi bu kol ağzından, bu kol ağzını yaptığım tarafın kol altından beri
etek ucuna doğru burayı birleştireceğiz. Burayı birleştirirken isterseniz burada yırtmaç da bırakabilirsiniz. İsterseniz komple de birleştirebilirsiniz. Bu yanları da birleştireceğiz şimdi. Tekrar bir zincir yapıyorum. Burada kol altında bitirmiştim. Trabzanların tepesinde iki taraftan tığımı geçirerek ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Buradan aşağısına ikisini birlikte yaparak birleştiriyorum. Kol ağzında tek yapmıştık. Şimdi bu kol altından eteğe doğru burasını ikisini birlikte yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel arkadan iz sürme yaparak sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Bu ipi de arkada saklayacağız. Bu şekilde etek ucuna kadar. Eğer burada yırtmaç bırakmak istiyorsanız yırtmaç yaptığımız yere kadar ikisini birlikte, ondan sonra tek olarak devam edebilirsiniz. Şimdi sonuna kadar birleştirelim. Buraya kadar birlikte yaptım. Burada ben yırtmaç bırakmak istiyorum. Dediğim gibi burada yırtmaç bırakmak zorunda değilsiniz. İsteyenler bırakabilir. İsteyenler sonuna kadar bu şekilde birlikte yapabilir. Bu trabzanlı yere kadar ikisini birlikte yaptım. Buradan gerisini tek olarak bu taraftan devam ediyorum. Aynı yaka ve kolda yaptığımız gibi sıkmadan rahat bir şekilde tek olarak devam ediyorum. Bu şekilde tek olarak köşeye kadar geliyorum. Köşeye kadar geldim. İkinci zincirin içine kadar yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben etek ucunu yapmayacağım gergin durmaması için. Eğer etek ucunu da yapmak isteyenler varsa bu köşeden ipini kesmeden etek ucuna da devam edebilir. Diğer tarafa geçebilir. Ama ben etek ucuna yapmak istemiyorum. Şimdi bu yırtmacın diğer tarafını yapıyoruz. Bir zincir çekip başlıyorum. Etek ucundan başlıyorum çünkü yüzü bana doğru. Etek ucundan bu birleşim noktasına doğru geleceğim. İkinci zincirin içinden bir batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin arka telinden batıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın arka telinden. Bu şekilde arka tellerinden birleşim noktasına kadar iz sürme yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapalım. Burayı da yırtmaca kadar iz sürme yaptım. Şimdi bu ipleri de arkada saklıyoruz. Tek tarafın birleştirme aşaması bitti. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Sonra modelimizi bitiriyoruz. Burada kaçıncı boşlukta başladıysak aynı mesafeyi diğer kolda da bırakıyoruz. Birleşim noktasından başlayıp hani ipi koparmamak için birleşim noktasından başlayıp tek olarak dönüp ondan sonra ikisini birleştirmeye devam ederseniz burada ip kopartmaya gerek kalmaz. Bu şekilde diğer tarafı da bitirelim. Mavi olanın da omuz ve yaka kısmını yaptım. Omuzları birleştirdim. Yaka kısmında da iz sürümü yaptım esnememesi için. Bunun yanlarını birleştirmiyorum. Bunları da kenardan bağcıkla bağlayacağım. Diğer rengin kenarlarını birleştirmiştim. Bu mavi rengin kenarlarını birleştirmeyeceğim. Bunların kenarında bu şekilde bağcık takacağız.
Şimdi bağcık yapılışına geçebiliriz. Bunun için 100 zincir çekiyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 100 zincir yapıyorum. Yüz tane zincir çektim. Şimdi dönüş için 2 tane zincirle başlıyorum. Bu 2 zincir bizim ilk trabzanımız olarak sayılacak. Şimdi 3. zincirin içinde 2 tane trabzan yapıyorum. Bu ilk çektiğimiz zincirle 3 oluyor. 2 trabzan yaptım. İlk çektiğim zincirle 3 oldu. Şimdi yanındaki zincire geçiyorum. Zincirin içinde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tekrar yanındaki zincirin içine geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde her zincirin içine üçer tane trabzan yapıyoruz. Bunun daha büyük olması için ikili trabzan da yapabilirsiniz. 2 3. Bakın yavaş yavaş kıvrılmaya başladı. Her zincir içine bu şekilde üçer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam 25 tane zincirin içine yapacağım. Üç tane trabzan yapıyorum. Aynı zincir içerisinde 3 tane trabzan. Bu şekilde toplam 25 zincirin üzerine yapacağım. Şu anda ben 1 2 3 4 5 6 tane zincire yapmışım. Toplamda 25 zincire kadar bu şekilde yapacağım. Bu kendisi kıvrılmaya başlıyor. Bu şekilde 25. zincirin üzerine kadar yapıyoruz. 25. zincirin içine kadar yaptım. Kendisi böyle dönmeye başladı. Bu şekilde sardım. Şimdi 3 zincir. En son yaptığım zincirin içine batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürünme yapıyoruz. Bu aradaki yeri yapıyoruz. 75. zincire kadar bu şekilde iz sürümü yapıyoruz. Bu şekilde hepsine birer tane iz sürümü yaparak 75. zincire kadar gidiyoruz. Sonda 25 zincir kalana kadar yapıyoruz. 75. zincire kadar iz sürümü yaptım. Şimdi bu zincir içerisinde 3 zincir yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi aynı zincir içerisinde 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu zincir birinci trabzan sayıyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 oluyor. Tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin içinden bir tığımı geçiriyorum. Sıradaki zincir içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincire 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin içine bu şekilde üçer tane trabzan yapıyoruz. Zincir sonuna kadar aynı şekilde devam. Sıra sonuna kadar yaptım. Bu şekilde duruyor. 3 zincir yapıp en son battığım zincirin içinden bir ipimi alıyorum. Burada iz sürümü yaparak bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimizi burada saklıyoruz. Şimdi bu iplerimizi bu aşağıda saklıyoruz. Temiz durması için.
Bu şekilde sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Ben bu şekilde bunları hazırladım. Kenarda isterseniz bir yerde bağlayabilirsiniz, isterseniz iki yerde bağlayabilirsiniz. Bunu buradan geçirirken ne kadar mesafe bırakmak istiyorsanız mesafenizi bıraktıktan sonra ya da üzerinizde de yapabilirsiniz bunu. Şu anda ben kamera altında göstermek istediğim için şu burada kısaca göstermek istiyorum. Aynı eşit mesafede bu yaptığımız örgüyü buradan yavaş yavaş çekiyorum, bu burguyu. Sonra bunu düzeltiyorum. Bunu üzerinizde yapmamız gerekiyor. Çünkü bu ara mesafesini ona göre ayarlamamız gerekiyor. Ne kadar genişlik bırakmak istiyorsanız o şekilde burada düğümümüzü atıyoruz. Bu ara mesafesini daha uzun da yapabilirsiniz. Ben bunu 100 zincirle yaptım. Mesela bunun daha geniş olmasını istiyorsanız bu zincir sayısını yükseltebilirsiniz. Diğerini de istediğiniz yerden bu şekilde takabilirsiniz. Son bitmiş halimi videoda üzerimde görebilirsiniz. Ben bu diğer rengi hem omuzlarını hem de kenarlarını birleştirdim. Eğer bunun kenarını da birleştirmek istemiyorsanız aynı diğer mavide yaptığımız gibi kenar kısımlarını da bağlayabilirsiniz. İsterseniz bu uç kısımlarına kendi ipinden yaptığınız püskülleri takabilirsiniz. Ucuna dantel dikebilirsiniz. Etek ucunu, yakasını, kol oyuntusunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi buraya püskül, farklı danteller de ekleyebilirsiniz. Benim supla kenarında kullandığım bu şekilde aksesuarlar vardı. İsterseniz bu şekilde bir şey takabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde bir dantel ekleyebilirsiniz. Böyle dantel eklemek de güzel bir fikir olacaktır. Bunu yaparken evde dikiş makineniz varsa tam bu uçtan beri dikiş çekebilirsiniz. Eğer makineniz yoksa bunu elde de tutturabilirsiniz. Şimdi bunun hem sade halini hem de bu dantelli halini size göstermek istiyorum. Benim bu dantelim kendinden bu şekilde lastikliydi. Kendinden büzgülü. İsterseniz bu şekilde düz olarak da dantel dikebilirsiniz. Şöyle düz halinde göstereyim. İsterseniz bu şekilde düz dantel, isterseniz dantelinizi bu şekilde büzdürerek de yapabilirsiniz. Benim dantelim direkt kendisinden lastikli büzgülüydü. Ben direkt bu şekilde dikeceğim bunu buraya. Burası kol oyuntusu. Etek ucuna dantelimi diktim. Kolda göstermek istiyorum. Dantelimi kola tutturuyorum. Ben şu çizgiyi takip ediyorum. Tam kenara denk getirmeye çalışıyorum. Benim dediğim gibi dantelim kendinden lastikliydi bu şekilde. Dantelinizi bu şekilde büzdürerek de yapabilirsiniz. Düz olarak da dantel dikebilirsiniz. Bu şekilde başladığım yere kadar hepsini iğneliyorum. Kol altına kadar iğneledim. Burayı da böyle katlıyorum. Burayı da birleştiriyorum. Burayı makineyle de dikebilirsiniz. Aynı renk ip tercih ettim.
Bu alt çizgiden dikiyorum. Yani elimle tutturuyorum danteli. Tam şuraya dikmeye çalışıyorum ucuna. İki sıra dikiş olduğu için ben iki sıra dikeceğim. Şu anda alt dikişten beri dikiyorum. Sonra üst dikişten de tutturacağım. Bu şekilde başladığım yere kadar komple dikiyorum. Bir sıra dikme işlemini bitirdim. Şimdi ikinci sırayı da dikiyorum aynı şekilde. İkinci sırayı dikmek zorunda değilsiniz. Ben orada dikiş olduğu için o dikişin izinden beri tutturmak istedim. Hem daha güzel dursun diye. Daha sağlam olsun diye. Dantelinize göre bu ikinci dikişi yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar dikiyorum. İsterseniz tek büyük parça olarak, isterseniz de bu şekilde kareleri böyle küçük yaparak da yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 6 tane ya da 4 tane sizin kendi ölçünüze göre bu şekilde bunları birleştirerek de yapabilirsiniz. İster tek parça ister böyle motif de yapabilirsiniz. Bu küçük olan motifleri de diğer renklerde yaptığımız gibi iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Kaç motif yapmak istiyorsak. Bu motif olanları 4 tane kare yaparak bu şekilde birleş. 2 parça hazırladım. Birisi ön, birisi arka. Yaka ve omuz kısmını aynı, kenarlarda aynı şekilde birleştiriyoruz. Ondan sonra kol ve etek detayına geçebiliriz. Ben etek ucunu, tek taraf kolunu yaptım. Şimdi sizlerle diğer kolunu yapacağım. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek başlıyorum. Burada ilk trabzanın tepesinden beri ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi iple yapılan fırfırı size göstereceğim. Çok kolay. 3 zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Aynı trabzan içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincir ile birlikte toplam 3 tane oluyor. O kenar bağlama bağındaki gibi her zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorduk. Şimdi burada her trabzanın içine, her zincirin içine 3'er tane trabzan yapacağız. Şimdi sıradaki trabzanın içine gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki trabzana gidiyorum. Arka tellerine yapıyorum bu arada. Arka telinde 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi zincirin arka teline yapıyorum. Şimdi bu arada 2 tane zincir boşluğumuz var. Zincirin arka telinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi sıradaki zincire gidiyorum. Zincirin arka teline batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sırasıyla bütün trabzan ve zincirlerin üzerine arka tellerine 3'er tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 3. Sıradaki trabzana gidiyorum. Arka telinde tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde bütün zincir ve trabzanlara yapıyoruz. Kol ağzında omzuna kadar, omzundan sonra tekrar kol altına kadar bütün her yerini yapıyoruz. Aynı bu şekilde dönerek kol altına kadar bunun gibi yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar, yani kol altına kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum, ipimi kesiyorum. Bu ilk yaptığım trabzan tepesine batıp ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçirip bir zincir çekiyorum, sonra ipimi kesiyorum. Bu ipimizi de arkada saklıyoruz. Bu bir tarafın kol ağzı, bu diğer tarafın kol ağzı. Yaka kısmına bir şey yapmadım. İsterseniz yakaya da yapabilirsiniz. Etek ucuna da yaptım. Eğer siz bunu kenarını birleştirmek istemiyorsanız, bu kenarını açık yapmak istiyorsanız bu fırfır kısmını etek ucuna doğru gelip birleştirebilirsiniz. Kenarları da bağlamalı yapabilirsiniz. Bu şekilde bunun yapılışı da bu kadar. Bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. İster sade, ister bu şekilde, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben iki türlü de beğendim. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler.